Süleymaniye'de 19 çeşit doğal taş ve mermer kullanılmış. Bazıları harabelerden devşirilmiş, bazıları yeni ocaklardan gelmiş. Her bir sütun farklı mermerlerden oluşuyor. Kırmızı porfir, yeşil serpantin, Marmara Adası devam ediyor. Afyon İstihisar ocaklarından getirilen bugünkü ismiyle Afyon Viyole, o günkü ismiyle Afyon Menekşe. Gördüğünüz gibi Afyon malzemesi sütunlar oluşuyor. Mermer ustalığının imzasının atıldığı yer, bana sorarsanız Süleymaniye'de minber. Bizim bugünkü tabirle crosscut diye tabir ettiğimiz düz damar şeklinde kesilmiş. Bunun sebebi şuradaki gördüğünüz görselliği ters damarın, yani damarlı Marmara mermerinin bozmaması. Aynı şekilde devam edilmiş. Süleymaniye'den herkese selam. Marba System Sturex AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç ben. Mimari başyapıt deyince mermer kullanımının zirveye ulaştığı Süleymaniye Camii'nde sizlerle birlikteyiz. Bir mermerci olarak Süleymaniye'nin beni heyecanlandıran iki tane önemli özelliği var. Birincisi, bu kadar yoğun kullanılan mermer ve doğal taş o kadar sadelikle işlenmiş ki ihtişamı muhteşem. İkinci özelliği ise uzaktan baktığınız zaman tek parça taştan oyulmuş gibi gözüken bu eser mimari başarısını her zaman ön planda tutmuş. Süleymaniye'deki muhteşem mermer işçiliği taç kapıyla başlıyor. Buyurun. Gördüğünüz gibi girişteki kullanılan ana malzeme Marmara Adası'ndan getirilmiş Marmara mermeri ve ters damar dediğimiz muhteşem bir uyum içerisinde bütün hepsi kullanılmış. Süleymaniye'de esasında sadeliğe çok önem verilmiş. Fakat gerektiği yerde taş işçiliğini ve becerilerini gösterebilmek için gereken detaylara da önem verilmiş. Gördüğünüz gibi mukarnaslardaki muhteşem detaylı ince işçiliği görebiliyorsunuz. Komple Marmara mermeri. A'dan Z'ye ve neresinden baksanız yükseklik belki 30 metre. 30 metrenin içerisinde buradan baktığınız zaman ip gibi detayı görüyorsunuz. Bana sorarsanız en büyük kanıtlardan bir tanesi bu. Bu malzemelerin tamamı yerinde işlenmiş. Çünkü en ufak bir fark yok aralarında. Profile bakın. Profil ip gibi. Bugünkü teknolojiyle makinede bizim çekebileceğimiz kadar hassasiyette. Taç kapının hemen girişindeyiz. Gördüğünüz gibi yerde çok büyük tek parça malzeme var. Zaman içerisinde kırılmış. Ama büyüklüğü neresinden baksanız 3 metreyi geçiyor. Bunun 3 metre çapında bir bloktan çıkartılması lazım. İşçiliğini gerçekten düşünemiyorum bile. 4 basit kolon detayı gördüğünüz gibi buradaki ana porfir sütunlarla desteklenmiş. Burada çok önemli bir şey var. Gerçekten bunu değinmeden geçemeyeceğim. Gördüğünüz gibi bu iki porfir sütunu parlatmak amacıyla yan taraflardaki yapıya geçiş, detayına ve muhteşemliğine bir bakın. Gördüğünüz gibi burada esasında olması gereken, diğer sütun başlarının olması gereken hizada sütunu devam ettirmiş, yarım sütun başı yapmış ve arkasına geçtiğiniz zaman burada da yarım bir sütun başlığı var. Ve bunların hepsini yerlerinde bitirmişler bana sorarsanız. Avludaki önemli detaylardan bir tanesi bence şu. Gördüğünüz gibi kemerlerin arasında bir Marmara mermeri, aralarında da çimentolaşmış bireş. Kırmızı ve yeşil olarak iki malzeme var kullanılan caminin genelinde.
özellikle bireş seçilmiş. Bana sorarsanız gerçekten üzerindeki Marmara taşları kaplama teknolojisiyle yapılmış. O malzemeler bütün yekpare değil. Kaplama o zamanki teknikler arasında çok kullanılan, hatta hiç kullanılan bir teknik değil. Sama bu sırada yarım bırakılma işi var ya, yanlış olmuş esasında. Yarım bırakılan bir şey yok. Her şey tam bitmiş. Onlar eski kaynaklarda bunun bitirilmediğini düşünüyorlar. Ha, öyle mi diyorsun? Ama esasında o detay biliyor musun? Buradan baktığın zaman sütunu görüyorsun, oradan baktığın zaman... veriyor. Tabii oradan baktığın zaman da sütun başlığını görüyorsun. Kayıtlarda esasında o yanlış. Onu zannediyor ki herkes yarım bırakmış, yarım bırakmamış onu. Özellikle öyle yapmış. Yani düşünsene bak şuradaki dörtgenin içerisinde bir geçiş yapman lazım. Ya o sütunun tamamını sütun başlığı olarak yapacaksın fakat bu sefer üste çıkamayacaksın. Mecburen yuvarlaklık devam etmesi Kenar gerektiği için evet. Çünkü bak şu yükseklikteki sütun başlığını şu yüksekliğe çıkartman lazım. Buradan direkt geçtiğin zaman çok birbirinden kopuk bir iş olacak. Şadırvan. Esasında bir şadırvan değil. Burası yukarıdaki depodan gelen suyun ters fiskiye sistemiyle tavanından aşağı tekrar akıp bir su görseli yakalamak maksat. Bunun herhangi bir musluğu yok. Her iki taraftaki abdest alma yerlerine o suyu buradan bir şölen vasıtasıyla dağıtabilmek. O sebepten ötürü gördüğünüz gibi tavanında dahi işlemeler, mermer işlemeleri var. Ve yapının tamamı taş. Yapının tamamı taş. En ufak başka bir malzeme yok. Yani gördüğünüz şu demir pencerelerden hariç başka hiçbir şey yok. Tamamı taştan yapılmış, mermerden yapılmış. Yani taş işçiliğinin ne detaylarda yapılabildiğini göstermek için gördüğünüz gibi fazlasıyla işlemecilikte zamanında yapılmış. Süleymaniye'de 19 çeşit doğal taş ve mermer kullanılmış. Bazıları harabelerden devşirilmiş, bazıları yeni ocaklardan gelmiş. Binanın ana malzemesini kefeki taşı dediğimiz, bugün birçok yerde ülkemizde bu coğrafyada bulunan, fakat bana sorarsanız özellikle bu caminin malzemesi Hastal'daki kefeki ocaklarından gelmiş. Kefeki ve traverten fil ayağı denilen 4 ana sütunun ana malzemesi, aynı şekilde binanın bütün dış cephesi oluşumu kefeki ve travertenden oluşuyor. Teknolojik olarak baktığımız zaman ise bizi gerçekten hayretlere düşüren diğer detay ise şu. Bu gördüğünüz granit sütunlar 4 granit sütunun 2 tanesi devşirilme, 2 tanesi yeni imalat kayıtlara göre. Ve benim bugünkü yaptığım basit hesaplamalarla bile her bir tanesinin çapı 2 metre, yüksekliği 12 metre dediğiniz zaman aşağı yukarı 2700 kilometre küp hesabından gitseniz her bir sütun 60 tondan aşağı değil. Bu 60 tonluk yapı aşağıdan yukarıya dikilmesi için en aşağı 100 tonun üzerinde bir vinç kuvveti lazım. Düşünün. O günkü şartlarda bizim düşündüğümüz kadar zor ve büyük eforlarla yapılmamış. O zaman da bir sistematikleri olduğu için çok büyük çarklar ve halatlar vasıtasıyla bu sütunlar yerlerine tekrar dikilmiş. Kaynaklarda insan vücudu kalınlığında halatlar ve çok büyük çarklar vasıtasıyla bu sütunların dikildikleri söyleniyor. Bana sorarsanız o günkü meslektaşlarımız bu inanılmaz işleri o günkü teknolojide bir sistematik oluşturarak rahatlıkla başarmışlar.
Çok farklı mermerler var dedik. Çok farklı mermer kullanımından bahsettik. Kaynaklarda yine esasında porfir olarak geçiyor. Kırmızı renkli olduğu için. Ama bir yanılgı var. Sebebini sorarsanız bu mermer esasında Rosso Verona. İtalya'dan geldiği çok açık ve net. Burası esasında camide işlevi olmayan basit bir kürsü. Ama bakın mermer işçiliği gerçekten üst noktalarda. Mesela bu da çok şey, biliyor musun? Mesela şu desen, bu deseni komple bütün her tarafta kullanmış. Yani ne zaman bir kuşak yaparsa şu detayla bitirmiş caminin her tarafında. Yani şu detayı her tarafta görebiliyorsunuz. Ufak sütunda, büyük sütunda her tarafta görebiliyorsunuz. Mermer ustalığının imzasının atıldığı yer, bana sorarsanız Süleymaniye'de minber. Minberi Mahmut Paşalı Behram ve Konyalı Yahya isimli iki meslektaşımız yapmış. Ödeme kayıtlarından aldığımız bilgiye göre. İkisinin de ruhları şad olsun, Allah rahmet eylesin. Gerek Taçkapı olsun, gerek diğer yerlerde gördüğünüz üzere Marmara mermeri ters damar diye tabir ettiğimiz bloğun ocaktan çıkış yönü değiştirilmeden kullanılmış. Bu minberin en büyük özelliği sadeliği. İhtişamı yakalamak için inanılmaz bir mermer işçiliği ve sadeliği. Sadeliği yakalayabilmek için hiçbir yerde Marmara mermeri damarlı vaziyette kullanılmamış. Bizim bugünkü tabirle cross cut diye tabir ettiğimiz düz damar şeklinde kesilmiş. Bunun sebebi şuradaki gördüğünüz görselliği ters damarın, yani damarlı Marmara mermerinin bozmaması. Aynı şekilde devam edilmiş. Bahsettiğim buydu. Minberin gözükmeyen tarafında mermerin biraz daha damarlısı kullanılmış. Öbür tarafında biraz daha sadesi kullanılmış ki hiç olmazsa minberin ilk göründüğü andaki sadelikle yakalanmış muhteşemliğini mermerin damarı biraz daha arka plana düşürmesin diye. Camideki hiçbir profil iki ana büyük atma yapmıyor. Yani profil tekniğinden baktığınız zaman bir atma yaptığınız zaman altında bir küçük atma daha yapmanız lazım. İki büyük atma yaparsanız 6-7 çeşit profilin böyle büyüyerek devam etmesi gerekir. Ama bütün caminde 4'ü geçen yok. Onun sebebi de büyük atma dediğimiz, yani birinci profilin büyük atmasını birden fazla hiçbir yerde kullanmamışlar. Çok fazla profil detayı olmasın diye. Gördüğünüz gibi ana bir tane atma var, 2 tane negatifi var ve bitmiş vaziyette. İsteseydi buraya belki 5 tane daha damar yapabilirdi ama yapmamış. Süleymaniye'nin kubbesini taşıyan fil ayaklarından bir tanesinin önündeyiz. Malzeme kefeke taşı, o günkü ismiyle. Gördüğünüz gibi aralarında çok ince bir harç yapısı var. Bu inanılmaz konstrüksiyonu taşıyabilmesi açısından yüzyıllara meydan okuması için her birinin arasında bizim görmediğimiz arka tarafta hatıl sistemi denilen çelik kancalardan oluşan, birbirine kenetleyen malzemeler var. Bunların her birisi esasında bir küçük blok. 100-150 kilodan aşağı değil. Dokunduğunuz zaman ise yüzey işlemi bugün bizim otomatik makinelerde yaptığımız zaman sağlayabileceğimiz standartlığı en aşağıdan en yukarıya kadar yakalayabilmiş ve elle yapılmış. Ne bir yerde fazla ne bir yerde eksik. Yüzey işçiliği tamamen aynı ve muhtemelen benim teorime göre bu işlerin hepsi yerinde yapılmış. O yükseklikte birisi burada sağladığı yüzey işlemini aynı şekilde o yükseklikte yapıp işlemini bitirebilmiş meslektaşlarımızdan. Elle işlenmiş tek tek. Parçaların her bir tanesi bizim bugünkü mozaik makinelerinde kestiğimiz, waterjetle kestiğimiz malzemeler o gün elden kesilip buraya caminin en görünmeyecek yerine gömülmüş.
Gördüğünüz üzere Marmara mermerinden yapılmış sütunlar. Sütunların özelliği 1 metre 1 metre katmanlardan oluşuyor ve üst üste konduğu zaman bu büyük sütunu oluşturuyor. Ama tekrar yerinde yapıldığının başka bir kanıtı, gördüğünüz gibi bu parçalar üst üste konduktan sonra yerinde işlenmiş ve bu muhteşemlik sağlanabilmiş. İkinci detay, bence çok önemli bir kanıt bu. Gördüğünüz gibi kaplama yapıldığını çok net görebiliyorsunuz. Kaplama o zamanki teknolojiler içerisinde veyahut da teknikler içerisinde tercih edilen bir teknik değil. Ama diğer mermer detayından fark ettiğiniz gibi iki ürün, iki katman var orada ve katlama yapılıyor. Aynı detayı görüyorsunuz, caminin her tarafında görebilme imkanınız var. Revaklardaki gelen o hareket, en sonundaki bir dekoratif detay her tarafta var. Küçük veyahut da büyük, dışarıdaki avluda olsun, burada olsun, her tarafta onu bulabilmeniz mümkün. Hünkar mahfilinin altındayız. Her bir sütun farklı mermerlerden oluşuyor. Kırmızı porfir, yeşil serpantin, Marmara Adası devam ediyor. Afyon İşçihisar ocaklarından getirilen, bugünkü ismiyle Afyon Viyole, o günkü ismiyle Afyon Menekşe. Gördüğünüz gibi Afyon malzemesi sütunlar oluşuyor. Yurt dışından getirilmiş bir granit. İmparatorluk bünyesindeki Mısır'dan Aswan graniti o zamanki harabelerden buraya kadar getirilmiş ve kullanılmış. Tabii özellikle kayıtlarda dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Yerinden sökülen bu malzemelerin tamiratı anında yapılmış. Onu özellikle kayıtlar söylüyor. Süleymaniye için sökülen her şeyin özel tebligatı var. Her şeyin tekrar yeniden söküldüğü yerin tekrar tamir edilmesiyle ilgili. Bu malzeme buraya gelmiş ama orayı da yıkıp yapmamışlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bana sorarsanız bir mermerci olarak Süleymaniye'ye bugüne kadar aldığı övgülerin çok daha fazlasını hak ediyor. Bir mermerci gözünden baktığınız zaman inanılmaz detaylar, inanılmaz mimari, o gün şartlarındaki teknolojilerle yapıldığını düşündüğünüz zaman insanın aklını alıyor. Mermercinin gözünde tarihte mermer kullanımı isimli videolarımız devam edecek. Bir sonraki videomuz Ayasofya'da. Ayasofya'da görüşmek üzere.